Merhaba arkadaşlar. Bugün genç badem ağaçlarında şekil budamasının nasıl yapılacağı konusunu ele alacağız. Tabii burada bu konuyla ilgili çok farklı yaklaşımlar var. Kendi bölgemdeki koşulları, çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak, kendi bilgi birikimime dayanarak sizlerle kendi yaklaşımlarımı paylaşıyor olacağım. Ama bütünüyle bunların doğru olduğunu iddia etmiyorum ve sizin kendi bölgenizdeki koşullara bağlı olarak bazı hususları yeniden gözden geçirmenizde fayda olabilir. Arkadaşlar, bir ağacı şekil verirken öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken şey ağacınızın gövdesinin dik bir şekilde büyüyor olması. Dolayısıyla dikim bahçeniz tesis edildikten hemen sonra ağaçlarınızı hereklere sabitlemeniz, hatta hereklere yakın bir şekilde fidan gövdesini bağlamanızda fayda var. Ve ağaçlarınız boylandıkça da yine daha yukarı noktalardan ağacınızı hereye bağlamanız büyük önem arz etmekte. Aksi takdirde ağaçlarınız rüzgarın etkisiyle, etkin rüzgarların tesiriyle rüzgarın aksi yönünde eğilmeye meyledecek ve dolayısıyla tepe kesimi yaptığınız yerde dik bir ağaca sahip olmayabilirsiniz. Bu önemli bir husus. Tabii ağacı hangi noktadan taçlandıracağınız yine önemli bir husus. Bu kararı verirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı konular var. Bunlardan birincisi hasat. Uzun vadede ürünlerinizi, mahsulünüzü nasıl hasat etmeyi planladığınız buradaki önemli hususlardan bir tanesi. Şayet el aletleriyle hasat gerçekleştirecekseniz ağaçlarınızı daha zemine yakın noktadan taşlandırmanızda fayda var. Çok yüksekten taşlandırılmış ağaçlara el aletleriyle erişemeyebilirsiniz. Aynı şekilde alçaktan taşlandırmanın ilaçlama açısından da avantajları var. Yüksekten taşlandırma ise daha ziyade don riskinin yüksek olduğu yerlerde tavsiye edilen bir yöntem. Ağaçlar özellikle radyasyon donu soğuk hava zemine yakın olduğu için radyasyon donunun tesiri zemine yakın yerlerde daha fazla olduğu için ağaçlar yüksekten taşlandırılarak donun etkisi minimize edilmeye çalışılır. Ve traktörle, kültürel faaliyetlerinizde yine traktörlerle büyük traktörlerle, tarla traktörleriyle gerçekleştirecekseniz özellikle ağaçlarınızı daha yüksek noktadan taşlandırmanız faydalı olacaktır. Evet, tüplü fidanlar genelde ilkbaharda dikilir ve çok boylu fidanlar genelde bulunmaz tüplü fidanlar arasında. Tüplü fidanları ilk yıl boylandırmak da kolay değildir. Özellikle soğuk bölgelerde, benim bölgemde, vejetasyonun sınırlı olduğu yerlerde fidanı diktikten sonra yaklaşık 1 ay, 40 gün fidanın yeni bölgesine adapte olmasını beklersiniz ve o dönemde ağaç vejetatif bir gelişim göstermez ve o sınırlı dönemde de ağaçlarınız istenilen boya gelmeyebilir. Buna karşılık pek çok çiftçi, bu benim gözlemim, fidanların alt dallarını keserek ağaçları biraz daha dik büyümeye ve ilk yıl ağaçlara şekil vermeye çalışabiliyor. Ben şahsen bunu çok doğru bulmuyorum. Ağaçlara ilk yılın sonunda şekil vermek zorunda değilsiniz. Özellikle soğuk bölgelerde. Sıcak bölgelerde zaten böyle bir problem çok fazla çıkmıyor karşınıza. Özellikle alt dallar ağacın dik büyümesinin önündeki bir engel, doğru. Ama ağacın gelişimi sadece boyundan ibaret değil. O alttaki dallar, gövde üzerinde yer alan sürgünler ağaçların daha geniş bir gövdeye, daha kalın bir gövdeye sahip olması konusunda büyük katkı sağlıyor. Ağaçlar yapraklarıyla fotosentez yapıyorlar ve o dalları kestiğiniz zaman ağacın yaprak sayısını azaltıyorsunuz. Dolayısıyla ağacın kök gelişimi açısından da ağaca zarar vermiş oluyorsunuz. Ağacın kök gelişimini de zayıflatmış oluyorsunuz. Özellikle yeşil dönemde yapılan budamalar ve sert budamalar özellikle ağacın gelişim üzerinde ciddi negatif etkisi var. Açıkçası ben bir ağacın gövdesini ve köklerini bir binanın temeline ve kolonlarına benzetiyorum. Yani yüksek bir bina inşa edecekseniz öncelikle çok sağlam bir temel ve ardından güçlü kolonlar tesis etmeniz gerekiyor. Ağaçta da aynı şekilde güçlü bir kök ve gövde sistemi üzerine ağacınızın şeklini verebilirsiniz. Hani ağacın boyu biraz popülist bir konu. İnsanlar gelip bahçenize baktığında çok boylandığı zaman o bahçeye çok iyi bakıldığı, çok böyle boylanmamış ağaçlar gördüklerinde de çok bakımsız bir bahçe olduğu kanaatine sahipler. Ama esasında boydan ziyade ilk yıllarda bence gövde gelişimi ve kök yayılımı daha önem verilmesi gereken hususlar. Tabii tüplü fidanların o ilk yıl sürgünleri genelde yatay açılarla, zemine yakın açılarla, zemine paralel açılarla sürgünler verir ve bunlarla ağacınız hani yeterli seviyeye, yeterli yüksekliğe ulaşsa bile bunlarla ağacın ana dallarını, şekil budaması sonrasında ana dallarını seçmeniz çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ilk yılın sonunda bu yan dalları, yatay dalları, zemine paralel dalları keserek ağacın tepe kesimini yaptıktan sonra ertesi yıl daha dik sürgünler vermeye ağacı teşvik edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, daha önceki videolarda da çok bahsettiğim bir konu var. İki temel terbiye sistemi var badem için uygulanan. Daha ziyade goble çok yaygın ama diğer taraftan modifiye lider sistemini de tavsiye eden insanlar var. Modifiye lider sistemiyle ilgili sosyal medyada bazı videolar mevcut.
Hatta bir videoda ben modifiye lider sistemin verimlilik kaybına sebebiyet vereceğine dair bir yorum gördüm. Açıkçası ben buna çok katılmıyorum. Modifiye lider sistemi ışık yönetiminin güzel şekilde sağlanırsa şayet Goble'den belki daha da verimli olabileceği kanaatindeyim. Kısa vadede belki bir verimlilik kaybı olabilir ama uzun vadede modifiye lider sistemi ışığın etkin bir şekilde ağacın her tarafına penetre etmesiyle, girmesiyle birlikte daha verimli sonuçlar verebilir. Ama modifiye lider sistemi badem ağacı çok sık sürgünler veren, çok böyle şekilsiz sürgünler veren bir ağaç. Hani ceviz ağacı gibi, elma ağacı gibi değil. Dolayısıyla badem ağacına şekil vermek gerçekten kolay değil. Modifiye lider sistem gibi böyle birkaç yılda şekil verilecek ağaç bir terbiye sisteminin badem ağacı gibi böyle karmaşık sürgünler veren, şekilsiz sürgünler veren bir ağaçta uygulanmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse İspanya'da çok tercih edilen bir sistem değil. Bu kadar zor işçiliğe badem ağacına girmek gerekir mi? Bence insanlar bu yüzden bundan biraz daha uzak duruyor. Goble sistemi, yani open center İngilizcesi, ortası biraz daha açık, dörtlü, üçlü veya beşli sistem. Goble sistemi daha dünyanın her tarafında çok daha yaygın şekilde tercih edilen bir terbiye sistemi. Kaç dal seçeceğiniz burada önemli hususlardan bir tanesi. Genelde o İspanya'daki videolarda 3 dal seçildiğini görüyoruz. Ama vejetatif gelişimin zayıf olduğu, vejetasyon süresinin kısıtlı olduğu yerlerde 4 dal, hatta gerekiyorsa 5 dal dahi seçilebilir. 3 dal seçmenin avantajı o seçtiğiniz ana dalların daha güçlü olması, daha sağlam olması, daha böyle kırılmaya karşı mukavemetli olması, dallar arasında yeterli boşluk olduğu için de işte mantar hastalıklarına karşı da ağaçlarınızın uzun vadede çok daha uzun süreli sorunlar yaşamaması anlamına geliyor. Tabii 3 dal seçmenin kısa vadede bir verimlilik kaybı dezavantajı var. 4 veya 5 dallı sisteme geçtiğinizde ise kısa vadede daha fazla verim alabiliyorsunuz. Ama ağaçlar, seçtiğiniz dalların zamanla birbirine yaklaşmasıyla birlikte mantar hastalıkları yönünden bazı dezavantajlarınız olabiliyor ve üçlü sisteme göre biraz daha zayıf ana dallarınız ortaya çıkıyor. Bu Open Center Goble sisteminde seçtiğiniz, bizim bölgemizde ben 4 dal seçmeye çalıştım budama yaptırırken. Bu dalları ağacın gövdesi üzerinde nereden seçeceğinize bağlı olarak da 2 farklı yaklaşım var. Bunları birbirine çok yakın yüksekliklerden seçebilirsiniz. Fakat aralarına işte 5 santim, 10 santim mesafe koyarsanız buna İngilizce'de delayed open center deniyor. Bu şekilde bu dalların daha mukavemetli olacağına dair bir teori var. Biz de buna biraz daha dikkat etmeye çalıştık. Ağaç mümkün olduğunca dallar arasında, seçtiğimiz dallar arasında, 4 ana dal arasında yükseklik farkı işte 5 santim, 10 santim gibi farklar koymaya çalıştık. Tabii dal açısı yine önemli bir husus. Özellikle hani bu dallar, tabii çeşidinizin gelişim şekli de burada önemli. Ama dik mi gelişiyor, daha yanlara açılmaya çalışan bir çeşit mi? Bunu budama yaparken, şekil verirken göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ama diğer bir önemli husus, ben bununla ilgili çevremde bazı bahçeler gördüm. Etkin rüzgarlar, eğer bölgeniz ciddi seviyede rüzgar alıyorsa, düzenli olarak hafif de olsa sürekli esen bir rüzgar varsa bu seçtiğiniz dalların açısını zamanla değiştirebiliyor. Ben bir bahçe ziyaret ettim. Orada işte dallar 3 tane dal seçilmiş. Üçlü goble sistemi, 3 dallı sistem tercih edilmiş. Ama etkin rüzgarların estiği yerdeki dallar zamanla biraz daha böyle dik hale gelmiş. Karşı tarafta yer alan dallar ise biraz daha böyle zemine paralel noktaya gelmiş. Böyle biraz daha şekilsiz ağaçlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla dal seçimleri yapılırken, açı seçimi yapılırken dallar arasında etkin rüzgarların estiği yerlerde biraz daha zemine paralel açıyla, karşı tarafta da biraz daha dik açılı dallar seçebilirseniz zamanla bahçeniz rüzgarın da etkisiyle biraz daha böyle ağaçlarınız, o dallar biraz daha simetrik bir yapıya kavuşabilir kanaatindeyim. Ben kendi budama sistemimde, terbiye sistemimde, dal seçiminde budamacı arkadaşlardan bu ricada bulundum. Uzun vadede sonuçlarını göreceğiz ve sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabii anlattığım hususlar biraz daha bizim bölgemizle alakalı. Çevresel etmenlerimize, iklim koşullarımıza bağlı yapmış olduğumuz uygulamalar. Sizlerin kendi bölgenizde bunlar doğru olmayabilir. Farklı şeyler yapmanız gerekiyor olabilir. Anlattığım şeylerin bütünüyle doğru olduğunu iddia etmiyorum. Farklı yaklaşımlar var. İlk yıl sonunda da ağacınıza şekil verebilirsiniz. Tabii ben 2. yıl sonunda verdim. Bir don olayı oldu. Ağaçlarımızın pek çoğunda sürgün kaybı yaşadık. Biraz da bunun sonucunda biz şekil budamasını 2. yılın sonuna erteledik. Haliyle bunu yaptığımız için de ağaçlarımızda biraz daha verim kaybı olacak. Bir yıl kaybetmiş olduk diğer bir ifadeyle.
Ama bunun bize getirdiği avantajlar daha güçlü gövdeler üzerine, daha işte yayılmış kökler üzerine ana dallar bina edeceğiz. Ve dolayısıyla daha yüksekten ağaçlarımızı şu aşamada rahatlıkla taşlandırabileceğimiz kanaatindeyim. Sizlerin görüşlerinizi bekliyorum budamayla alakalı. Kendi yaptığınız uygulamalardan yine yorumlar bölümünde bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Hoşça kalın, güvende kalın.